Majesteleri Lo Feng, kıdemli Sifan Kuyo'yu acilen iletişime geçti. Altın boynuz ırkımızın mutlak dehaları insanlığın dehalarından daha zayıf değildir. Ancak tüm ırkta 10.000 kabile olduğundan alan lordlarının sayısı bir evren ülkesininkini çok aşıyor. Nokta. Ve dahilerin en seçkinleri duayenlerin rehberliğini alır, standartları doğal olarak düşük değildir. Lo Feng başını salladı. Doğru. Sürekli kendilerini tehdit altında hissettiklerinden, altın boynuz ırkının dehaları muhtemelen insanlardan daha fazla besleniyor, hatta evren şövalyeleri duayeni dahilere rehberlik etti. Bu neslin ilk 10'unda BZHİ kardeşler var. Sifan Kuyi konuştu. İlk 10 arasında diğer 9'unun hepsi cennetsel köprünün 9. seviyesinin köken yasası anlayışına sahip. Ve BZHİ kardeşlerin en güçlüsü, en büyüğü Beikuyu, 10. seviyeye geçme gücüne sahip olan tek kişi. Bakın, daha önce size meydan okumak isteyen binlerce genç, hepsi oldukça güçlü, Jia'i gibi, Alan Lordu seviyesindeki dahilerin arasında ilk 10'dan biri. Lo Feng gözlerini kırpıştırdı, toplanmış altın boynuz ırkı gençlerinden oluşan gruba bakarken, biraz utandı. Başlangıçta onlar hakkında pek fazla düşünmemişti, unutmuşlardı, bunların bütün bir ırkın dehaları olduğunu. İnsanlıktan daha zayıf olsalar bile, çok zayıf olmazlardı. İnsanlığın ilk 10 dehası aynı zamanda ilk bölge üyeleriydi. 9 tanesi 10. seviyeyi geçmişti. Göksel köprünün biri 11. geçiyor. 10. seviye ile 9. seviye arasında büyük bir temel fark vardı. Her 3 seviye bir sıçramadır. 1-2, 4-6, 7-9, mutlak başlangıç bölgesinin büyük miktarı dahilerin hepsi 9. seviyede sıkışıp kalmıştı. 10. seviyeye geçmek gerçekten çok zordu. Lo Feng şok oldu. Altın boynuz yarışında 10. seviyeye geçebilecek tek bir alan lordu seviyesi olacağını beklemiyordum. Görünüşe göre ilk bölge üyelerinin güç seviyesine yakın. Beikuyu denen kişi. O, insanlığın etki alanı lordu düzeyindeki ilkel bölge üyeleriyle rekabet edebilecek tek kişiydi. Neyse ki Beikuyu ile değil, diğer Beijuang ile savaşıyorum. Lo Feng düşündü. Şu anki gücümle Beikuyu'ya karşı kazanma şansım yok. Beijuang'a karşı bile hala çok tehlikeli. Beijuang'ın 9. seviyeye geçecek güce sahip olduğunu duyduktan sonra Lo Feng başının belada olduğunu anladı. İnsan dehası Lo Feng, korkuyor musun? Siyah tenli cesur genç Beijuang kükredi. Lo Feng'e bakan gözleri spot ışıkları gibiydi. Haha, madem kabul ettim, doğal olarak seninle savaşacağım. Neden zamanı ve yeri sen seçmiyorsun? Beijuang son derece mutluydu ve yüksek sesle şöyle dedi, o halde hemen yola çıkacağız. Zaman bugün ve yer, şehrin dışındaki arena olacak. Tamam. Lo Feng başını salladı. Böylesine basit bir alışverişten, insanlığın dehaları ile altın boynuz ırkı arasında bir eşleşme kurulmuş oldu. Bu basit değişim, yanlarında toplanan binlerce kişiyi sinirlendirmişti, hatta sarayın muhafızları bile sesleri vahşi doğada yankılanırken heyecanla tezahürat yapıyordu. Beijuang, Beijuang, Beijuang. Bir anda altın boynuz yarışının dehalarının hepsi son derece heyecanlandı, hepsi Beijuang'ın adını haykırdı. Alan lordu seviyesindeki en iyi 10 dahiden biri olarak, insan dehasıyla mücadelede onları temsil etmeye gerçekten layıktı. Herkes rahat olsun. Genç Beijuang binlerce klan üyesine baktı ve hemen yüksek sesle bağırdı, ben, Beijuang altın boynuz yarışımızı kesinlikle kazanacağım, kesinlikle. Zafer, zafer, zafer. Binlerce genç heyecanla kükredi. Lo Feng sessizce olay yerine baktı ve şöyle düşündü, zafer, doğru, bu savaş. Zaten çıkış yolum yok, kazanmam lazım. Bu savaş sadece kendisini değil, insanlığın ihtişamını da temsil ediyordu. Kaybettiği an, Beijuang'ın adı ırk içinde sayısız yıllar boyunca nesiller boyu aktarılacaktı. Beijuang'ın insan dehası Lo Feng'i yendiği günü her zaman hatırlayacaklardı. Bunun önemini vurguladıkça Lo Feng kaybederse daha da aşağılanmış hissedecekti, tek çıkış yolu Beijuang'ı yenmekti. Ve galibiyet. İnsan Lo Feng. Genç Beijuang'ın mücadele ruhu yükseliyordu. Daha önce hiç olmadığı kadar heyecanlıydı, şehrin dışındaki arenaya gidelim. Hadi gidelim.
Lo Feng başını salladı. S-O-O. 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 Lo Feng'in grubu ve Bei Zhuang, diğer dahilerle birlikte arenaya doğru yöneldi. Bu arada dahilerin birçoğu hemen sanal evrene bağlandı ve haberi tüm arkadaşlarına gönderdi. Onlara, insan dehasının arenada kendi ırklarından Bei Zhuang'la savaşmak üzere olduğunu söylemek. Altın boynuz ırkı insanlığın hizmetindeydi. Dolayısıyla onların da sanal evreni kullanma hakları vardı. Ancak sabit bir alanla sınırlıydılar ve çoğunlukla yalnızca kendi ırklarıyla etkileşime girebiliyorlardı. Mezbahayı kullanamamak gibi pek çok ayrıcalıkları da kısıtlanmıştı. Ancak en temel iletişim hala geçerliydi. Haber yıldırım gibi hızla tüm kutsal şehre yayıldı. İnsan dehası Lo Feng, ırk dehamız Bei Zhuang ile savaşmak üzere. Şehrin dışındaki arenada. Başlamak üzere. Doğru, insan dehası, doğru duydun. İnsan. Haber çılgınca yayıldı. Kendi işleriyle meşgul olan kutsal şehrin sakinleri, her şeylerini bırakıp hızla dışarıdaki bölgeye uçtular. Yükseklerden bakılsa, ırkın güçlü gururu, sayısız yıllar boyunca insanlığa hizmet etmenin tatminsizliği, doğal olarak insanlığa karşı kendilerini aşağılık hissettiler. Kutsal şehirde yaşayan insanlar normalde gururlu insanlardı. O zamanlar Laos dünyasının merkezinde yaşayanların hepsi son derece tutkuluydu. Zaferi özlediler. Kendi ırkından bir dehanın insanlığın dehasını yenmesini diliyorum. Şehrin dışındaki arena son derece genişti, kutsal şehrin içinde özel bir yerdi. Aslında altın boynuz yarışı taşınmadan önce arena geleneği yoktu. Ancak XILO-DUO'nun ortadan kaybolmasının ardından kendilerini son derece tehdit altında hissetmelerine neden oldu, dolayısıyla her türlü şey ortaya çıktı. Örneğin, dahilerin birbirlerini öldürmelerini yasaklamak, ancak gerçek savaş duygusundan mahrum kalacaklarından korkmak, bu nedenle arena yaratıldı. Kutsal şehir içinde savaşlar yasaklandı. Sadece arenada savaş yapılabilirdi. Ve arena, insanın devasa Balta Dojo arenasına benzer şekilde inşa edildi. Usta, bizim bölgemizde sadece 100 milyon seyirci koltuğu var. Genellikle bu sayıdaki koltuklar savaşlar için yeterlidir. Ancak bugün, usta, koltuklarımız yeterli değil. Gritenli bir genç uzakları işaret etti, başka bir uzun boylu, altın tenli adam başını kaldırdı. Uzak göklerde. 100 milyonlarca altın boynuz ırkı klan üyesi uçarken siyah bir bulanıklık vardı. Tüm altın boynuz ırkının merkezi olan kutsal şehrin burada 2 milyardan fazla sakini vardı. Burada yaşayabilenlerin çoğu eğitim gören savaşçılardı. Çok az savaş onları gerçekten cezbetti. Ancak bugün, yarıdan fazlası koşarak geldi. Yarım, sadece bu bile 1 milyarın üzerindeydi. Koltuklar yeterli değil. Altın tenli adam kükredi. Emir verin, derhal tüm koltuklardan kurtulun ve kutlama prosedürlerimize göre hareket edin. Evet. Gritenli genç cevap verdi. Devasa arenada ışık hızında değişimler yaşanıyordu, rahat koltukların orijinal ayarları vesaire tamamen kaldırıldı. Konforlu kabinler ve lüks çatı katı izleme alanları bile tamamen alınmıştı. Arenanın tamamı daha fazla kişiye sığacak şekilde sıfırlandı. Çok fazla insan. Lo Feng dinlenme odasında oturdu ve pencereden gökyüzüne baktı, kara insan bulutunu gördü. Bu 10 dakikadan fazla sürdü. Hepsi izlemek için burada olmalı. Dilan da başını kaldırıp baktı. Bu kesinlikle şok edici. İnsan dünyasında bu kadar çok insanın gelip izlemesi için bu kadar büyük bir alan yaratmanın bir yolu yok. Büyük ölçekli dövüşler, normalde hepsi sanal evrende yapılıyor, bu şekilde kaos olmadan daha kolay oluyor. Majesteleri. Dilan, Lo Feng'e baktı. Lo Feng döndü. Herhangi bir garanti? Dilan, Lo Feng'e baktı. Ancak pek fazla garantisi yok. Bu dövüşte kazanmaktan başka seçeneğim yok. Lo Feng'in gözleri odaklandı. 3 saatten fazla zaman geçti. Majesteleri Lo Feng, artık arenaya girebilirsiniz. Kıdemli Sifan Kuyo-i içeri girdi. Lo Feng ayağa kalktı. Dikkat olmak. Yaşlı Sifan Kuyo-i, arenadaki savaşlarda dikkatsiz olduğunuz anda ölürsünüz, dedi. Lo Feng başını salladı. Bunu kesinlikle anlamıştı. Bu sanal evrende değil, gerçekte bir kavgaydı. Özellikle iki ırkın ihtişamını içeren bu tür bir ölüm kalım savaşının.
Merhamet göstermeye yer yoktu. Herkes tüm gücünü kullanıyordu ve maçlar şimşek hızıyla yapılıyordu, bir tanesi vurulduğu anda ölümle sonuçlanabiliyordu. Lo Feng odadan çıktı ve arena personelinin kendisine ve Dylan'a önderlik ettiği yolu takip etti ve sonunda geniş arena sahnesine ulaştı. Gümbürtü. Tezahüratlar korkunç şok dalgaları yarattı ve neredeyse tüm sahneyi yerle bir etti. Lo Feng etrafına baktı ve etrafındaki silüetlerin bulanıklığını gördü. Ayrıca arenanın ikinci seviyesinden en yüksek seviyesine kadar hepsi tamamen doluydu ve daha da fazlası orta havada çok uzakta yüzüyordu. Beijuang. Beijuang kazanacak. Kaybedersen intihar et. Kazanmak zorundasın. Kesinlikle. Zafer. Zafer. Etraflarındaki tüm alanı her türlü ses doldurdu. 1 milyardan fazla altın boynuz yarışı insanı kükredi ve Lo Feng'in çaresizce nefesini tutmasına neden oldu. Lo Feng ileriye baktı, yeşil zırhlı siyah tenli cesur bir genç Beijuang orada duruyordu. Bu sırada alnındaki altın baskı kırmızıyla parlıyordu, çoktan delilik durumuna ulaşmıştı. Irkına duyduğu güçlü gurur, nesiller boyunca insanlığa karşı verdiği savaşlar ve 1 milyardan fazla klan üyesinin küklemesi onu bu noktaya getirmişti. Kazanması gerekiyordu. Ölse bile kazanmak zorundaydı. Bu bölümün sonu. Bölüm 652, Savaş. Arenaya giden yolda ölümsüz muhafız Dylan ve Elder Sifan Kui duruyordu. Kıdemli Sifan Kui, savaş başladığında Dylan yanındaki yaşlıya baktı, "Ne olursa olsun majestelerinin hayatını korumalısınız." "Biliyorum." Yaşlı ciddi bir şekilde söyledi. "Çok dikkatli olacağım. Galip gelen belirlendiği anda savaşı derhal durduracağım ve majestelerinin güvenliğini garanti altına alacağım." Dylan'ın ifadesi ciddiydi, dönüp sakin Lo Feng'e baktı. "Büyük usta bana seni korumamı sağladı, kesinlikle hata yapamam, kesinlikle." Dylan mırıldandı. Bu savaş için, ayakta duran silüetlerle dolu 3 seviyeli bu devasa arenada ve etraftaki altın boynuz yarışçıları da dahil olmak üzere havada süzülen uzaktaki silüetlerde 1 milyardan fazla kişi vardı. Yalnızca ölümsüzlerin sayısı 1000'in üzerindeydi, ayrıca imparator düzeyindeki ölümsüzlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Ne olursa olsun, en kritik zamanda Beijuang'ı ve o insanın hayatını korumalıyız. Bundan dolayı herhangi bir kötü şeyin meydana gelmesine izin veremeyiz. Herkes elinden geleni yapsın. Bütün ölümsüzler aynı şeyi düşünüyordu. Ancak etraftaki ölümsüzlerin hiçbiri %100 garantiye sahip olduklarını söylemeye cesaret edemedi çünkü Lo Feng ve Beijuang'ın ikisi de ruh okuyucuydu. Ve onların zaferini belirleyen şey ya fiziksel olarak kendilerinin ya da düşmanlarını delip geçen ruh silahlarının varlığıydı. Ve bedeni delip geçiyor. Bu zamana kadar kişi çoktan hayatını kaybetmiş olabilir. Elbette. Lo Feng insanlığın bir dehasından başka bir şey değildi, bu tür halka açık maçlarda ölmek insanlık açısından memnuniyetsiz olmazdı. Ancak iki ırk arasındaki ilişki, başka bir küçük karıncaya benzeyen küçük bir dehadan etkilenmeyecekti. Sessizlik. Bir ses bütün topraklarını ve göklerini sardı. 1 milyardan fazla klan üyesinin sesleri hemen kesildi, ancak hepsi hala son derece tutkuluydu ve hepsi arenaya bakıyordu. Bu savaş. Bir tarafta dehamız Beijuang var, diğer tarafta dahi Lo Feng var. Gürleyen ses gök gürültüsü gibi yankılanıyordu. Kurallar basit, eğer bir taraf yenilgiyi kabul ederse veya yenilirse savaş sona erer. Şu anda Beijuang ve Lo Feng'in savaşı başlayacak. Sesi her yerde yankılanıyordu. 1 milyarı aşkın altın boynuz yarışı insanı sahneye baktı ve nefeslerini tuttu. Sahnede duran gümüş zırhlı Lo Feng ve yeşil zırhlı Beijuang birbirlerine baktılar. Altın boynuz yarışı, Beijuang. Genç Beijuang yüksek sesle bağırdı. "İnsan, Lo Feng." Lo Feng rakibine baktı. Hu. İkisinin arasında yaklaşık 10 kilometre mesafe vardı, aynı anda havaya yükselip orada süzüldüler. Her birinin sırtında koyu altın renkli uzun bir çubuk belirdi ve altlarında uçan ruh silahları belirdi. "Nansen silahını da mı kullanıyorsun?" Beijuang, Lo Feng'e homurdandı.
Altın boynuz ırkımızın XYLODUO'su, Nansen silahının gerçek yaratıcısıdır. O zaman onu kimin daha iyi kullandığını görmemiz gerekecek. Lo Feng soğuk bir şekilde söyledi. Peki. Bei Zhuang'ın bakışları sertleşti. Gümbürtü. Sırtındaki koyu altın renkli uzun çubuk sayısız altın ışığı haykırıyor. Lo Feng'in bakışları yıldırım gibiydi, rakibine bakıyordu. Arkasındaki uzun çubuğu da sayısız altın rengi ışık saçtı ve anında bıçak silüetleri havada süzüldü ve altın kökenli kanun iplikleriyle iç içe geçti. Uzay ve altın kanunlarının birleşimi sayesinde ruh enerjisi kanunlarla birleşti ve bir dünya oluşturdu. Blade dünyası. Bu insan dehası da Nansen silahını kullanıyor. İkisi de Nansen silahlanma seviyesi 6'yı, bıçak dünyasını kullanıyor. Bei Zhuang'ın dünyası daha büyük görünüyor. 1 milyarın üzerinde altın boynuz yarışı klan üyesi usulca tartışıyor, heyecanla izliyordu. Gümbürtü. Gümbürtü. İki bıçak dünyası yeni oluşmuştu ve anında çarpıştı. Dünyalar çatıştı ve yerin sarsılmasına neden oldu. Sayısız kılıç enerjisi ufalandı, Lo Feng'in kontrol ettiği kılıç dünyasında sanki parçalanmak üzereymiş gibi gözyaşları vardı. Kırılmak üzere. İnsanın dehası daha aşağı düzeydedir. Bei Zhuang kazanmak üzere. Altın boynuz yarışı insanları inanılmaz derecede heyecanlıydı. O gerçekten de yaşlı Sifan Kuyo-i'nin cennetsel köprünün 9. seviyesini geçecek kadar güçlü olduğunu düşündüğü bir dahi. Onun kılıç dünyası açıkça benimkinden daha güçlü. Lo Feng kükredi ve anında ruh enerjisinin genliğini maksimuma kadar 3200'ün üzerine çıkardı. Bu da titrek kılıç dünyasının anında eskisinden daha istikrarlı ve daha güçlü hale gelmesine neden oldu. Gümbürtü. Gümbürtü. İki bıçak dünyası yeniden çarpıştı ve her çarpışma tüm alanı sarstı. Onun kılıç dünyası birdenbire mükemmelliğe mi ulaştı? Bei Zhuang'ın ifadesi değişti. Bıçak dünyası 3 seviyeye ayrıldı. Kişinin kavrayışı arttıkça, birinci adım, bıçak dünyasının giderek daha istikrarlı bir şekilde büyümesini ve nihai mükemmellik seviyesine ulaşmasını sağlamaktı. Normalde, kılıç dünyasını en istikrarlı haliyle elde edebilmek için cennet köprüsünün 9. seviyesini geçebilmek gerekiyordu. Lo Feng'in 50 yıllık eğitiminin ardından bile onun köken kanunu anlayışı sadece 7. seviyenin zirvesi civarındaydı. Yardım edilemezdi. 3200'ün üzerinde ruh enerjisi genliği ile ruh enerjisi kullanımının 32 kattan fazla artmasını sağladı. Ayrıca bıçak dünyası üzerindeki kontrolünün anında 9. seviyeye ulaşmasını sağladı. Diğerlerinde sadece bir tane varken, benim dünyayı kontrol edecek 32 kişim var. Anlayışım daha düşük olsa bile yine de o seviyeye ulaşabilirim. İnsan dehası. Bu seviyeye ulaşamasaydı bu tuhaf olurdu. Bei Zhuang düşündü. Dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı, gözleri daha önce hiç görülmemiş bir ışıkla parlıyordu. O zaman bakalım kim daha güçlü? Bıçak dünyası. Yoğunlaşın. Bei Zhuang dişlerini gıcırdattı. İki bıçak dünyası başlangıçta çatışıyordu, ancak Bei Zhuang'ın dünyası aniden giderek daha da küçüldü. Benzer şekilde, yoğunluğu da giderek arttı ve sonunda vücudunu kaplayan 10 metre uzunluğunda kristal benzeri devasa bir bıçak oluşturdu. 10 metre uzunluğundaki bıçak, içindeki bıçak dünyasını tamamen kuşatmıştı. Hiçbir enerji israfı olmadan son derece iyi bir şekilde yoğunlaştırıldı. Bu, bıçak dünyasının 3. seviyesiydi. Yoğunlaşın. Lo Feng kükredi. 3200'ün üzerindeki ruh enerjisi genliğiyle 10 kilometre çapındaki uçsuz bucaksız dünya anında küçüldü ve anında 10 metre uzunluğunda kristal bıçağı oluşturdu, o bıçağın içinde durdu. Kaybedeceksin. Bei Zhuang kükredi. Getir onu. Lo Feng'in gözlerinde sadece rakibi vardı. Hu. Hu. İkisi kristal bıçaklarını kullanıp onları kontrol ederken, birbirlerine doğru koşup çarpışırken arkalarında altın bir gök kuşağı bıraktılar. Bei Zhuang'ın kristal kılıcı yıldırım kadar hızlıydı, öngörülemez ve vahşiydi. Lo Feng'in kılıcı her şeyi kapsayan bir güç gibiydi, delici ve basitti. İkisinin tamamen farklı tarzları vardı. Gümbürtü. 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 Bıçak dünyasının enerjisiyle dolu olan iki bıçak hızlı ve korkutucuydu.
Her çatışma iki mutlak kılıç ustasının karşılıklı saldırı yapması gibiydi. Lo Feng şiddetle baktı ve kristal bıçağının üst kısmında yırtıklar olduğunu fark etti, şok hissetmeden edemedi. Bu seviyedeki çatışmada kristal kılıcı artık eskisi kadar sağlam değildi, parçalanmak üzereydi. Kazanmak üzere. O insan dehasının dünya kılıcı parçalanmak üzere. Artık kazanması kesin. Bei Zhuang en güçlü hareketini bile gerçekleştirmedi, zaten bıçak dünyasındaki özel hareket olan uzay sarsıntısı bıçak işinde ustalaştı. Onu serbest bıraktığı an, o insan dehası kesinlikle daha fazlasını kaybedecek. HMPH, altın boynuz ırkımızın Nansen silahının gerçek doğum yeri olduğunu söylemeye gerek yok. Silah için sayısız teknik varken, Nansen silahını kullanan insan kesinlikle kaybedecek. Sağlamlık uzun sürmez, bu kadar basit bir mantık, bilmiyor musun? Bei Zhuang kükredi, ne büyük bir hayal kırıklığı, insan dehasının aslında çok az gücü var. Gücümün %70'ini bile kullanmadım, en güçlü hareketimi izle, uzay titremesi kılıcı. Bei Zhuang'ın kontrol ettiği kristal bıçak, yerin ve gökyüzünün gücünü tetikledi, hızı arttı ve anında Lo Feng'e doğru koştu. Ne kadar mükemmel bir kontrol. Lo Feng şok olmuştu. O yalnızca Nansen silahını almıştı ve onu kontrol etmenin birkaç temel yolunu biliyordu. Her seviyedeki en büyük gücün nasıl açığa çıkarılacağı tamamen kendi anlayışına dayanıyordu. Ancak altın boynuz yarışında Nansen silahının 9 seviyesi, her seviyede montaj teknikleri vardı. Bu teknikler nesiller boyu altın boynuz ırkı tarafından yaratıldı ve açığa çıkarılmaları için belirli bir düzeyde köken kanunu anlayışı gerekiyordu. Tek bir kişinin yarattığı savaş teknikleri, altın boynuz ırkından nesiller boyu dahiler tarafından yaratılan sayısız teknikle nasıl rekabet edebilirdi? Gürültü. Bei Zhuang'ın kontrol ettiği kristal bıçak zaten bulanık bir görüntü yaratmıştı, çevredeki alan erilmişti ve bıçağın içinde yutulmuştu, gücü son derece dehşet vericiydi. Doğal yetenek, güçlen. Lo Feng'in gözleri parladı. Kendi iç dünyasında. Devasa altın boynuzlu canavar başını kaldırdı, alnındaki altın boynuzundan göz kamaştıran altın bir ışık fırladı. Tüm vücudunu sardı ve doğal yeteneği tetiklendi, bilinç gücü anında 2 katına çıktı. Kan savaşçısı, kan nehri enerjisi, tetikleyici. Lo Feng delirmiş gibi görünüyordu. Rakibinin ezici Nansen silahına karşı Lo Feng, doğal güçlendirme yeteneğini ve toprak bedeninin kan nehri enerjisini serbest bırakmıştı. 3 kan nehri kristalini emerek, dünya bedeninin yasa birleşimini 2'ye katladı ve kristal kılıcının gücünü güçlendirdi. Doğal yeteneği kullanarak güçlendiğinden ve bilinci arttığından, kristal kılıcın kontrolü de arttı. Gücü 4 katına çıkarın. Lo Feng'in kontrol ettiği kristal bıçak evren uzayına bağlandı ve daha da korkutucu hale geldi. Hızı arttı ve hücumu eskisinden daha da güçlüydü. Altın, güneş gibi güçlü ve sağlam, delici ve yenilmez. Kırmak. Lo Feng'in gözleri kan çanağına dönmüştü. Uzay titreme bıçağı. Bei Zhuang'ın kristal kılıcı kilometrelerce mesafeyi delerek Lo Feng'e ulaştı. Gümbürtü. Sanki 2 tren kafa kafaya çarpıştı. Mars'ın dünyaya çarpması gibi. Bei Zhuang'ın kristal kılıcı parçalanmaya başladı ve inanılmaz derecede yoğunlaşmış bıçak dünyası bir gümbürtüyle patlayarak açıldı. Her tarafa büyük miktarlarda küçük bıçaklar dağılmıştı, ancak Lo Feng'in kristal kılıcı baskındı, ileri doğru koşup doğrudan Bei Zhuang'ın vücudunu deliyordu. Gümbürtü. Bei Zhuang, yere düşmeden önce arenanın yan duvarlarına çarparak onlarca kilometre geriye tamamen devrildi. Lo Feng, kontrol ettiği kristal bıçağın aracılığıyla Bei Zhuang'a baktı. Vücuduna yapılan son darbede açıkça güçlü bir gücün bloke olduğunu hissetti. Her ne kadar çok uzaklara uçuyormuş gibi görünse de aslında yaşamı tehdit eden ezici güç %90'ın üzerinde azalmıştı, aksi takdirde Bei Zhuang tam bir karmaşaya dönüşürdü. En kritik anda onu kurtaran bir ölümsüz olmalıydı. Lo Feng düşündü. Bu da iyiydi, hamlelerini serbest bıraktığında hiç geri durmadı. Sessizdi. Lo Feng kristal kılıcıyla arenanın üzerinde havada süzüldüğünde, 1 milyardan fazla altın boynuz ırkı klan üyesi sessiz kaldı. Onlar kaybetti. Bu bölümün sonu.
Bölüm 653, Kutsal Tablet. Savaşın başından beri, altın boynuz yarışının Beijing'ı her zaman zirvede görünüyordu. Sona doğru bile, Lo Feng'i temiz bir şekilde yenmek için uzay sarsıntısı kılıcını serbest bırakmak için dünya kristal kılıcını kullanarak en güçlü hareketini gerçekleştirirken hala kendinden çok emindi. Ancak sonuç tersine döndü. İnsan dehası aniden güçlendi ve Beijing'ı tamamen yok etti. Bu nasıl olabilir? Nasıl birdenbire kaybetti? Sadece. Sayısız altın boynuz yarışı klan üyesi sonucu kabul edemedi. Ve maçın sunucusu bir kez daha gürleyen sesiyle konuştu. Bu savaşı, insan dehası Lo Feng kazandı. Sonucu duyduktan sonra Lo Feng yaralı Beijing'ı kontrol etme zahmetine girmedi, hızla yoldan geri uçtu. Tebrikler majesteleri. Dilan gülümsedi. Majesteleri Lo Feng'in gücü gerçekten sıra dışı. Çok kısa bir süredir alan Lord'u seviye 9'dasınız ve şimdiden dahimiz Beijing'ı yenebildiniz. Yaşlı Sifan Kui onu tebrik etti. Ancak ses tonundan pek de mutlu olmadığı anlaşılıyordu. Hadi acele edelim ve gidelim. Lo Feng'in kulaklarında 1 milyardan fazla altın boynuz yarışı klanının bağırdığını, tartıştığını, küfrettiğini ve hatta her türlü zorluğu duyabiliyordu. Gençlerin çoğu insan Lo Feng, sana meydan okuyorum diye bağırdı. İnsan Lo Feng, meydan okumamı kabul et. Basiwa'nın meydan okumasını kabul et. Zorluklar, küfürler, her türlü gürültü neredeyse gökleri parçalayacak gibiydi. Derhal ayrılmamız lazım. Dilan başını salladı. Fazla tutkulular. Lo Feng başını salladı ve güldü. Irkın normal insanları bir zaferi çok arzuluyorlardı. Beijing'in yenilgisi onları gerçekten de tatminsizlikle kızdıracak. Yaşlı Sifan Kui başını salladı ve içini çekti. Ancak onlar normal siviller ve bakış açıları dar. İnsan ırkı ile bizim altın boynuz ırkımız arasındaki gerçek farkı göremiyorlar, sadece dahiyane bir savaşın zaferinin tüm ırkımızın hayatta kalması karşısında hiçbir faydası yok. Ancak, halkımızı birleştirdiği için faydasız olduğunu bilsek de yine de onu desteklemek zorundayız. Lo Feng başını salladı. Majesteleri Lo Feng, arkadan gidelim. Kıdemli Sifan Kui dedi. Lo Feng, yaşlı, Kasna, Dilan ve 5 sektör lordu muhafızı gizlice arenadan ayrılan arka yolu takip etti. Ancak dışarı çıktıkları anda yollarını kapatan başka bir grup gençle karşılaştılar. İnsan Lo Feng, lütfen meydan okumamı kabul et. İnsan dehası ICNUO sana bir meydan okuma sunuyor. Altın boynuz yarışı gençlerinden oluşan grup inanılmaz derecede tutkuluydu. Hadi gidelim. Lo Feng kaşlarını çattı. Sağ. Dilan başını salladı. Sakin ol, sorun değil. Yaşlı, bitmek bilmeyen enerjisini genç grubunu ve onların rahatsız etmelerini bastırmak için kullandı. S.O.O. Lo Feng'in grubu hızla gökyüzünü yararak şehre doğru yöneldi. Şehir inanılmaz derecede büyüktü, kutsal şehrin, kutsal toprakların içinde başka bir şehir daha vardı. Kutsal topraklar tüm Laos dünyasındaki en kutsal yerdi. İçeride altın boynuz ırkının savaşçıları için özel olarak hazırlanmış bazı eğitim alanları vardı. Birinin adı Teknik Kule, diğeri ise Kutsal Tablet Kulesi'ydi. Önem açısından doğal olarak Tablet Kulesi daha yüksekti. Bakmak. Yaşlı Sifan Kui, uzaklardaki, 100 kilometreden uzun beyaz bir kuleyi işaret etti. Bu, savaşçılarımız tarafından yazılan sayısız tekniğin yerleştirildiği teknik kuledir. Orada, birçok tekniğin özetini okuyabilirsiniz. Özet? Lo Feng şaşkına döndü. Sağ. Yaşlı başını salladı. Sonraki nesillerin en iyi seçimi yapmasına yardımcı olmak için burada sayısız teknik var. Her bir kılavuzun bir özetini, temel ayrıntıları ve onunla ilgili bilgileri içeren bir yere koyduk. Bu şekilde okuyucu, onu baştan sona okuyabilir ve ne eğitim alacaklarını ve prosedürlerini anlayın. Kesin eğitim teknikleri vesaireye gelince, bu burada yok. Lo Feng başını salladı. Yalnızca kişi kitabı onaylayıp istek gönderdikten sonra kendisine gerçek kılavuz verilecektir. Yaşlı gülümsedi, sonuçta, sayısız yıldır kılavuzlar biriktirdik ve bunların değeri ölçülemez. Eğer tüm kılavuzları oraya yerleştirseydik, onları çalmak için gelen güçlü ırkları çok hızlı bir şekilde çekerdi. Ve şu anda yalnızca özetler ve eğitim yöntemleri yok, çok güvenli.
Lo Feng mantığını anladı. Diğer kutsal tablet kulesi ise tabletin saklandığı yerdir. Yaşlı olan diğer altın kuleyi işaret etti. Majestelerinin tableti tek başına inceleme şansı var, o kuleye gireceksiniz. Bakmak. Kutsal toprakların tamamı şehir içinde bir şehirdir. Yaşlı adam etrafı işaret etti. Hiçbir süslü dekorasyonu olmayan oldukça eski yaşam alanları vardı. Hepsi basit yapılmıştı ve eski görünüyordu. Bir bakışta, büyük bir kısmı çok özel bir kadim his uyandırıyordu. Yollar, hepsi dalgın ve düşüncelerine dalmış, dağınık giyimli ve tavırlı birçok savaşçıyla doluydu. Kutsal toprakların tamamında herhangi bir eğlence yapısı veya restoran yoktu. Bu bir tür eğitim atmosferiydi. Kutsal topraklarda eğitim verilecek bir yere sahip olmak için kişinin ya inanılmaz derecede saygı duyulan ve güçlü bir savaşçı olması, ya mutlak bir dahi ya da duayenlerin saygı duyduğu bir kişi olması gerekir. Yaşlı haykırdı. Bu kutsal topraklarda eğitim görenler, altın boynuz ırkımızın gelecek umutlarıdır. Majesteleri, altın boynuz ırkımız sizin için kalmanız için bir yer hazırladı. Yaşlı gülümsedi, lütfen beni takip edin. Bir süre sonra, çok içmeden görüş alanında eski bir eğitim alanı belirdi. Yaşlı adam binayı işaret ederken Lo Feng ve grubu onun önünde durdu. Burası zaten kutsal topraklarda çok büyük bir alan olarak kabul ediliyor. Majesteleri muhafızlarınızı buraya koyabilir ve tableti bir ay inceledikten sonra bile burada kalabilir ve yavaş yavaş tabletin harikalarını özümseyebilirsiniz. Majesteleri Lo Feng. Odaların dışında siyah zırhlı, altın boynuzlu bir yarışçı saygıyla eğildi. Bundan sonra burası sizin yaşam alanınız olacak. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı. Siz beşiniz burada dinlenebilirsiniz. Lo Feng 5 sektör lordu muhafızına emir verdi. Evet majesteleri. Beşli saygıyla eğildi. Dilan, tablete bakmak için beni takip et. Lo Feng gülümsedi. Lo Feng, Dilan'ı, yaşlı Sifan Kuyoi'yi ve Kasma'yı getirdi ve 100 kilometreden fazla yürüyerek görkemli kutsal tablet kulesinin önüne geldi. 100 kilometrenin üzerinde yükseklikteki tamamen altın renkli kuleye baktı. İnsan Lo Feng. Bilincinde derin bir ses yankılandı. Ben kutsal tabletin koruyucusuyum, kutsal tableti tek başına incelemek için bir ayın var. Şimdi başlayacak mısın? Şu anda. Lo Feng başını salladı. Tamam. Kutsal tablet koruyucusu, tableti inceleyen altın boynuz ırkı klan üyelerinin sözünü hemen kesti ve onları kuleden kovdu. Bazıları çalışma sürelerini bile bitirmediler, ancak orada insan olduğu için devam edebilmek için hepsinin bir ay beklemesi gerekecekti. İnsan dehası mı? Bak, orada. İyi çalışıyordum ve aslında yarıda kesildi. Hala 3 günüm daha var. Şimdi, bitirebilmek için tam bir ay beklemem gerekecek. Cidden. Bir insan olması gerekiyordu. Onlarca altın boynuz ırkı klan üyesi kuleden dışarı çıktı ve kendi aralarında iletişim kurarak Lo Feng'e baktı. Ancak ayrılmadan önce bir süre sohbet ederek sorun çıkarmaya cesaret edemediler. Dilan, önce hepiniz geri dönebilirsiniz. Ben gidip kutsal tableti inceleyeceğim ve bir ay sonra çıkacağım. Lo Feng dedi ve içeri girdi. Kuleye girdiği anda kemiklerini ürperten bir soğukluk hissetti. Sadece nefes alarak soğuk sıcaklığın vücudunun derinliklerine nüfuz ettiğini hissedebiliyordu. İnsan Lo Feng, ben kutsal tablet koruyucusuyum, bana koruyucu diyebilirsin. Tamamen zarif bir siyah zırhla kaplı koyu kırmızı tenli bir adam. Miğferinin ardından sadece mor gözlerini açığa çıkararak orada durup inanılmaz derecede korkutucu, delici bir enerji yaydı. Yanında yere saplanmış 3 metre uzunluğunda devasa bir bıçak vardı. Lo Feng'e şekilsiz bir baskı verdi. Bu gerçek Yan imparatorundan daha zayıf görünmüyordu. Muhafız. Lo Feng eğildi. Girmek. Gardiyan ciddiyetle söyledi. Lo Feng başını salladı. Siyah yola doğru ilerledi ve ilerledi. Çok hızlı bir şekilde inanılmaz derecede geniş bir salona girdi, yukarıya baktığında 100 kilometreden fazla yükseklikteki kulenin çatısını bile görebiliyordu. Açıkçası tüm kulenin yalnızca bir katı vardı ve bu geniş salonun içinde görkemli bir kristal vardı. Kristal kutsal tablet. Tabletin tamamı 300 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 50 metre kalınlığındaydı.
Tamamen koyu yeşil kristal bir gövdeden yapılmıştı ve insanın nefesini tutmasını sağlayacak bir enerji yayıyordu. Aynı zamanda tam ortasında bir delik açıldı. Deliğin çapı yaklaşık 30 cm ve derinliği 1 metre idi. Yuvarlak, konik bir delikti. İnsanlığın 52 ilkel kaos tabletinden farklı. Öncelikle malzemesi farklı, hissi de farklı. Lo Feng onun önünde durdu ve 300 metre uzunluğundaki yeşil kristal tableti gördü. Üzerinde tuhaf bir iblis resmi vardı, insan şeklinde uluyan bir iblis. Şeytan uluyan resim mi? Kristal tabletin tamamında yalnızca bu resim var ve ortasında gerçekten konik bir delik mi var? Lo Feng kendi kendine mırıldandı, bundan sonra fazla düşünmedi ve tableti incelemeye başladı. O an ona odaklandı. Bilinci bu şeytani resmin içine çekilmeden edemedi. Rumble, bilinci o iblis resminin kanatlarından birine çekilmişti. Sanki uçsuz bucaksız bir uzaya bakıyor gibiydik ve orada yıldızlar sıralanıyordu. Lo Feng az önce biraz anladı, bu noktada etki alanı Lord'u zirve seviyesinde sıkışıp kalan iç dünyası bir şeyden etkilenmiş gibi görünüyordu, aniden titremeye başladı. Ah! Lo Feng şok olmuştu. Ne olduğunu anında anlayarak kendini tablete dalmaktan hemen kurtardı. İç dünyam gelişiyor ve sektör Lord'u seviyesine ulaşıyor. Bu bölümün sonu. Bölüm 654, Sektör Lord'u seviyesi. İç dünyası. Başlangıçta 900.000 kilometrekare alana sahip olan metal kıtası, etrafı çevreleyen sonsuz altın sisini çılgınca yutmaya başladı. Aynı zamanda kıtanın üzerindeki sisi, tüm dünyayı saran sisi de yuttu. Evrim öncekinden farklıydı, geniş metal kıta altın sisini yuttuktan sonra genişlemedi, bunun yerine küçüldü. Çiğceci. Altın sisi yuttukça kıtanın kendisi küçüldü, ancak tüm dünya büyüdü. Şu anda, iç dünyanın çapı eskisinden 10 kat daha büyüktü ve 900.000 kilometrekare alana sahip olan bu uçsuz bucaksız kıta, sürekli olarak küçülüyor, sonunda altın dağlarla çevrili derin bir uçuruma dönüşüyordu. İkili Dünya Havuzu, For. Gümbürtü. İkili Dünya Havuzu, karmaşık oymalar ikili dünya havuzunun içindeki derin uçurumun tamamını doldururken, kıtanın üzerindeki boşlukta durdu. Bu, canavar tanrısının kan nehrinin enerjisinden uluyan gravürden çok daha karmaşıktı. Sıra dağların içinde sayısız altın renkli ışık noktaları toplandı. Bu noktalar, daha önce 900.000 kilometrelik metal kıtasından emilen sayısız miktardaki altın sisinin özleriydi. Bu sırada altın renkli ışıkların bulanıklığı bir nebula gibi dönüyordu. Altın boynuz dünya taşı, topla. Lo Feng'in bilinci son derece güçlüydü ve tüm bu süreci doğrudan kontrol ediyordu. Gümbürtü. Altın ışıklardan oluşan bulut su anında tek bir gövdede toplandı ve yalnızca parmak büyüklüğünde altın bir taşa benzeyen altın bir kuleye dönüştü. Bu taş ikili dünya havuzunun içinde yüzüyordu. Ancak etrafındaki tüm alanın dalgalanmasına ve sonunda tüm iç dünyanın sarsılmasına neden oldu. Altın boynuz dünya taşı. Altın boynuzlu bir canavar tüm ömrü boyunca yalnızca bu tek altın boynuz dünya taşını üretebilir. İç dünyanın özünden oluşan bir taştır, içinde altın ve boşluk bulunur, gerçek bir hazinedir. Lo Feng bağırdı. Altın boynuz dünya taşı, altın boynuzlu canavarın en önemli hazinesiydi. Etki alanı Lord'undan sektör Lord'u seviyesine geçtikten sonra, iç dünyası artık tamamen altın enerjisinden ibaret değil, içinde nehirler, dağlar ve hatta yaşam olabilecek çok normal bir iç dünya var. Dolayısıyla saldırı gücüyle dolu vahşi altın enerjisi, ikili bir dünya havuzu oluşturur. Ve o ikili dünya havuzunun enerjisi o altın boynuz dünya taşının içindeydi. İç dünya değiştikçe Lo Feng'in toprak vücut çekirdeği de değişmeye başladı. Gümbürtü. Ruhu ve genetik enerji kristalleri, biçimsiz bir enerjinin altında bir sıvıya dönüşmeye başladı. İkisi iç içe geçmeye başladı ve ruh enerjisi ve genetik enerji temas ettikçe hem bilincini hem de iradesini birleştirdi, dünya enerjisinin oluşmasıyla sonuçlanan bu birinci birleşmeydi. Dünya enerjisinin doğuşu.
Lo Feng'in bilincinin bir parçasının geniş evrenin enerjilerini rezonansa sokmasına ve hissetmesine izin verdi. İlkel evren, birçok ırk ve yaşam formunun üretildiği en geniş ve en eski evrendi. Oluşumunun erken aşamasındaki evren gibi, her ne kadar ilkel evrenin bir parçası olsa da, ilksel evrenin bir kesri bile değildi. İlk evren enerjilerin gerçek kaynağıydı. Lo Feng'in dünya enerjisi iç dünyasında ilk kez üretildiğinde, kıyaslanamayacak kadar uzak bir kaynakla bağlantılıydı. Ah! Evrenin enerji kaynağı bu mu? Bilincinin birikliği, dünya enerjisinin gücüyle bu kaynağa çoktan girmişti. İnanılmaz derecede geniş bir ülkeydi, bilinci yalnızca bu geniş ülkeyi hissedebiliyordu, etraftaki diğer varlıkları hissedemiyordu. Ve bu sonsuz uzayın içindeki her çamur parçası bir uzay gibiydi, içinde sonsuz evren kristalleri vardı. Bir kum tanesi bir dünyaya benzer mi? Bir dünyanın sonsuz evren kristalleri mi var? Bu, evrenin kaynağının gerçek yüzü bu mu? Lo Feng inanılmaz derecede şok olmuştu. Ancak hissedebildiği trilyonlarca kilometrelik geniş alan, tüm kaynağın yalnızca küçük bir kısmıydı. Buna rağmen bu onu çok şaşırttı. İki dünyanın rezonansı. Lo Feng'in bilinci kaynakla temasa geçtiğinde, hem özü hem de iç dünyası şok edici bir değişime uğradı. İç dünyasında başlangıçta yalnızca ikili dünya havuzu vardı. Bu sırada, sanki onun iç dünyası, ilk evren kaynağına giden bir yol açmış, dünya enerjisi onun iç dünyasına akarken, sonsuz evren enerjileri adeta bir sel veya sel gibi akıyordu. Şiddetli ve anında tüm iç dünyasını doldurdu. Bilmesi gerekiyordu, iç dünyasındaki alan zaten öncekinden 10 kat daha büyüktü ama yine de tamamen doluydu. Açıkça, ilk evren kaynağına göre, her kum tanesinin evren kristallerinin enerjileri Lo Feng'in iç dünyasını tamamen doldurabilirdi. Ya hisset. Anında bu kadar çok evren enerjisine sahip olmak. Böyle bir şansın yalnızca etki alanı lordundan sektör lordu seviyesine geçişte gerçekleşmesi üzücü. Ve yalnızca bu süre zarfında bu şans olacak. Lo Feng düşündü. Bundan sonra bunun hakkında daha fazla düşünmedi, bilinci ağzına kadar kaynaktan gelen dünya enerjisiyle dolu olan iç dünyasını hissediyordu. Yoğunlaşın. Merkez kıta, altın, ağaç, su, ateş, toprak, yan kıtaları oluşturur. Çapı 5 milyon km olan geniş bir kıta oluştu. Bu devasa kıtanın içinde yaklaşık 1 milyon çapında kıta bulunan 5 kıtaya yanıyordu, ya buz gibi soğuktu ya da çimen ve ağaçlarla, metal dağ sıralarıyla ya da kalın zeminlerle doluydu. 6 kıtanın arasında sonsuz bir okyanus vardır. Gümbürtü. Yerli gök arasında sonsuz sular vardı. Bölgeleri sular altında bıraktı ve tüm iç dünyadaki alanın yarısını kapladı. Okyanusun yüzeyi kıtaların yüzeyini çok aştı. Orta kıtanın içinde bir okyanus var. Bir anda 5 milyon km çapındaki merkez kıtanın orta kısmı parçalandı. Yer boşluğa indirgendi ve içinde sonsuz deniz suyu üretilerek burayı doldurdu ve kıtanın merkezinde 900 kilometre çapında bir okyanus oluştu. Okyanusun içinde ikili dünya havuzu yatıyor. Gühle. Okyanus çalkalandı. İkili dünya havuzu yavaşça yükseldi ve tıpkı denizdeki yalnız bir ada gibi, sonsuz uçurumun ortasında neredeyse tamamen başka bir dünya gibi uzanıyordu. Sonsuz canlılar, doğum. Lo Feng iç dünyasının çalışması için her şeyi bıraktı. Orta kıta, içeride 5 kıta, iç okyanus, uçsuz bucaksız okyanus, tüm bu doğal oluşumlu bitkiler, çiçekler, sıra dağlar vesaire. O zamanlar tüm iç dünya gerçek dünyadan farklı değildi. İç dünya oluştu. Huayu. Tamamen kullanılmayan evren enerjileri, hızla evren kristalleri haline geldi ve anında toplanıp kıtada bir evren kristal dağı oluşturdu. İç dünya zaten başarılı bir şekilde oluşturulmuştu ve evren enerjileri, dünya enerjileri doğal olarak toplandı ve bir evren kristal dağı oluşturdu. Normalde sektör lordu seviyesine yeni adım atanlar bunu deneyimlerdi. Ancak, normal bir sektör lordu asla bu kadar büyük bir evren kristal dağını elde edemezdi. Çünkü sektör lordlarının iç dünyası Lo Feng'inkinden çok daha küçüktü. Bildiğim kadarıyla birçok sektör lordunun iç dünyasının çapı yalnızca 10.000 kilometrenin üzerindedir. Ancak benimkinin çapı 10 milyon km'nin üzerinde. İç dünya ne kadar büyükse,
Çekirdeği sürdürmek için gereken miktar da o kadar fazlaydı. 900 bin kilometrelik iç dünyadan 10 milyon kilometrenin üzerine çıkan Lofeng'in çekirdeği, kuruluşundan itibaren bir evrim geçirmek zorundaydı. Süreç sırasında çekirdek doğal olarak iç dünyadan yayılan enerjileri, yani altın boynuz dünya taşının enerjisinin küçük bir kısmını emmeye başladı. Rumble, çekirdeğin içinde ruhu ve genetik enerjileri tamamen kaynaşmıştı ve evrenin doğal evrimine göre bir köken incisini oluşturmuştu. İnci hafifçe döndü ve ana çekirdeğe bağlanan sonsuz iplikleri serbest bıraktı. Ana çekirdek böylece değişmeye başladı. Yıldız gezgininden etki alanı lordu seviyesine kadar bu çekirdek her zaman karmaşık altın işlemelere sahip bir yarısaydam bir kristal olmuştu. Altın ışıkla parlıyordu ve çok gizemliydi. Ancak sektör lordu seviyesine adım attıktan sonra, çekirdek, iç dünya enerjilerinin, kaynak enerjilerinin ve evren enerjilerinin iplerini emerek görünüşte normal görünen bir çekirdek oluşturdu. Basit, hafif bir ışıkla altın işlemeler bile tamamen gizlenmişti. Tanrım! Lofeng şok olmuştu. Çekirdeğim artık 10 milyon çapındaki bu büyük iç dünyayı ayakta tutmak zorunda. Zaten birçok sektör lordunun zirvesinin çekirdeği ve bundan daha da korkutucu. Sektör lordunun zirvesine ulaştığımda, bu çekirdek, hangi seviyeye ulaşacak? Altın boynuzlu canavarın 3 doğal yeteneğe sahip olmasına, miras alınan anılara ve bir insanınkinden 10 kat daha uzun bir ömre sahip olmasına şaşmamak gerek. Ancak çok azı aslında ölümsüzlüğe ulaşmayı başarmıştır. Bu çekirdeğin gücünü hisseden Lofeng, ölümsüzlüğe ulaşmanın neden son derece zor olduğunu anladı. Şimdi bile, Lofeng savunmasını serbest bıraksa ve diğerlerinin onun çekirdeğine saldırmasına izin verse bile, zirvedeki bir sektör lordu bile, onu kıramaz. Doğal olarak Lofeng başkalarına da bunu yapma şansını vermezdi. Sektör lordu seviyesine adım attığımda, iç dünyam artık gerçek bir dünya. Yalnızca metalleri yutmam gerekmiyor. Normal sektör lordları, dünyalarını geliştirmek ve değiştirmek için evren kristallerini kullanırdı ve iç dünyam, geçmişte oluşması için sayısız evren kristaline güveniyordu. Sadece 2 yolum var. Birincisi, iç dünyamı daha fazla genişletmek için evren kristallerini kullanmak. Böylece sektör lordunun zirvesine ulaştığımda iç dünya çapım 30 milyon kilometrenin üzerinde olacak. İkincisi, altın boynuzlu canavara uygun olan yutularak elde edilen değerli metal gruplarını kullanmaya devam etmektir. İkili dünya havuzuna yutulduktan sonra en saf ve değerli altın enerjileri altın boynuz dünya taşına girecek. Diğer enerjiler ise altın boynuz dünya taşına girecekti. Derhal iç dünyayı değişmeye zorlayın. Altın boynuz dünya taşı geliştikten sonra, onun mükemmel enerjileri çekirdeğe etkileyecek ve onu daha güçlü hale getirecek ve daha büyük bir iç dünyaya dayanabilecektir. Bu şekilde, sektör lordu zirvesinde, iç dünyam çapı 90 milyon kilometrenin üzerine çıkacak. Lofeng çok açıktı. Birinci yol çok daha kolaydı, birçok altın boynuzlu canavar bu yolu seçti. İkincisi çok daha zordu. Çünkü prangalar daha güçlü olacaktır. İşin iyi yanı, iç dünya ne kadar büyükse, o kadar güçlüydü ve sonunda Tanrı ülkesi de o kadar güçlü olacaktı. Ayrıca altın boynuz dünya taşından gelen mükemmel enerjileri sürekli olarak emdikten sonra taş çok daha güçlü olacaktı. Bu bölümün sonu. Bölüm 655, Sektör Lordu çalışma hızı. 2 yol vardı. Biri çok kolaydı, diğeri ise çok daha zordu. Hangisini seçmeli? Kulenin içinde, kutsal tabletin önünde gözleri kapalı olan Liu Feng bir gülümseme sergiledi. Kalbim bir ayna gibidir ve tüm yanılsamaların arkasını görüyorum. Kalbim bir bıçak gibidir, tüm engelleri keser. Liu Feng hiç tereddüt etmedi çünkü çok sakin bir şekilde kararını verdi. Eğer zirve seviyesindeki bir altın boynuzlu canavarı alt edecek cesaretim yoksa, insanlığın gerçek üst kademesi olmak için evrenin mutlak bir varlığı olmaktan bahsetmeye bile gerek yok. Yapabileceğime inanıyorum. Kesinlikle. Liu Feng sessizdi. Yıldırım tanrısı ve Hong'dan zihinsel durum eğitimi konusunda rehberlik alan biri olarak,
kalbe yoğun bir şekilde vurgu yaptı. Eğer kişinin bu tür zorluklarla mücadele edecek cesareti bile olmasaydı, sonsuza kadar hiç kimse olarak kalacaktı. Ve eğer kişi en zorlu engellere karşı bir cesarete ve özgüvene sahip olsaydı, sürekli sınırlarını zorlar ve hedefine doğru çalışırdı. Sonunda başarısız olsa bile, bu başarı son derece yüksek olacaktır. Bu nedenle Wu Feng doğal olarak ikinci yolu seçti ve iç dünyayı büyük miktarlarda metalle güçlendirdi. Aslında sektör lordu seviyesi için gereken metal grupları uzun süredir satın almıştı. Kalbinin derinliklerinde ihtiyaç duyduğu kararları uzun süredir verdiği açıktı. O zamanlar sadece normal bir dünya savaşçısıydım. Samanyolu'nun lideri olacağımı hayal eden var mıydı? O zamanlar, dünyanın en güçlüsü olarak evrene girdiğimde, 1008 evren ülkesi dahi yarışmasında ilk 10 dahiden biri olacağımı kimse hayal edebilir miydi? İlk denememde ilkel bölgeye gireceğimi kimse düşünmüş müydü? Ve şu anda pek çok kişi benim resmi veya imparator seviyesinde bir ölümsüz olma umudu taşıdığımı düşünüyor. Ancak çok az kişi benim gerçekten bir evren şövalyesi seviyesine ulaşacağımı hayal etmeye cesaret edebiliyor. Wu Feng düşündü. Gözleri eskisinden daha parlak parlıyordu. Gerçek bir savaşçının inancı ve güveni tamdı. İlk adım hayal etmeye cesaret etmekti ve bundan sonra her şey sıkı çalışmayla ilgiliydi. Eğer insan böyle bir hedefe sahip olmaya bile cesaret edemiyorsa, nasıl başarılı olabilir? İç dünya. Geniş iç dünyada, merkez kıtanın çimenlik alanında, siyah uzay canavarına benzeyen bir dağ vardı ve onun yanında siyah moshale Wu Feng duruyordu. Altın boynuzlu canavar, sektör lordu seviyesine atılım. Mosha klanının üyesi, sektör lordu seviyesine atılım. Bilincinin itilmesiyle, görkemli dağ oluşturan sayısız evren kristali anında parçalandı ve dünya enerjisi haline geldi. Neredeyse iki güçlü akım gibiydi, biri doğrudan altın boynuzlu canavarın bedenine, diğeri ise moshale Wu Feng'e akıyordu. Ancak akıntılardan birinin kalınlığı yaklaşık 10 metre, diğerinin kalınlığı ise 10 kilometreydi. Kakaka. Altın boynuzlu canavarın vücudunun her yerinden sesler geliyordu. İsimsiz el kitabını uygulayarak güçlenen vücut gelişmeye başladı, büyük miktarda dünya enerjisini yuttuğu için vücudunun daha da büyümesine neden oldu. Pulları eskisinden çok daha yoğundu ve hatta pulların üzerinde yarı saydam bir katman oluşturuyordu. Alnında 5. bir boynuz çıktı, diğer 4'ü de uzamaya başladı. Gümbürtü. Yanındaki Mosha klan üyesi tamamen siyah bir enerji akışına dönüşmüştü. Enerji, insanın arkasını belli belirsiz görebileceği gibi, giderek daha da yoğunlaştı. Tam ortasında, içinde uzay kanunu dalgaları bulunan göz kamaştırıcı parlayan bir yaşam kristali vardı. Gümbürtü. Gümbürtü. 10 kilometre kalınlığındaki dünya enerji akımı ile 10 metre kalınlığındaki dünya enerji akımı aynı anda durdu. Altın boynuzlu canavarın vücut uzunluğu zaten şok edici bir şekilde 100 kilometreye ulaşmıştı. Kanatlarını açtığı anda dünyanın herhangi bir süper şehrini rahatlıkla kapsayabilir. Göz açıp kapayıncaya kadar tüm gezegenin etrafında bir kez uçabilir. Böylesine mutlak bir varlık için bir gezegen çok küçüktü, yaşadığı yer, evren uzayıydı. Hua. Gürleyen siyah enerji akışı yoğunlaştı ve siyah giysili bir Wu Feng oluşturdu. Sektör lordu altın boynuzlu canavar ve moshale Wu Feng çim alanda duruyordu. Uluma. Canavar başını kaldırdı ve uludu, geniş dünyayı sarsan kaygısız bir uluma sesi çıkararak sektör lordu seviyesine geçişini duyurdu. Haha. Moshale Wu Feng de umursamazca güldü. Sektör lordu seviyesi gerçekten farklı. Moshale Wu Feng neşeyle doluydu. Bu Moshale Wu Feng, başlangıçta uzay yasalarıyla birleşiminin 10 katı genliğe sahipti. Ama şimdi, genliğiyle en hızlı seviye olan bir sektör lordu haline geldi, bu basit. Sektör lordu seviyesindeki eğitimin son derece hızlı olduğunu zaten biliyordu. Sektör lordu seviyesi kişinin güçlerinin yükseleceği dönemdi. Ölümsüzler bile sektör lordlarıyla kıyaslanamaz. Pek çok kişinin atılım yapmak için acele etmeden çok uzun süre sektör lordu seviyesinde kalmayı seçmesinin nedeni de buydu. Zamanın sektör lordu Wu gibi o da çok uzun süre sektör lordu seviyesinde kalmıştı. Ancak ömrünün sonuna yaklaşırken ölümsüzlüğe doğru ilerlemek giderek daha acil hale geldi.
Muazzam kutsal tablet kulesinin içinde, o görkemli tabletin önünde Liu Feng hemen ayağa kalktı ve gözlerini açtı. Sektör lordu seviyesine geçtim ve ayrıca 2 adet ikili dünya havuzum var. Yutma yeteneğini serbest bıraktığımda, eskisinden çok daha güvenli olacak. Liu Feng düşündü. Altın boynuzlu canavar ve Musha Klan üyesi sektör lordu seviye 1'e ulaştı. Etki alanı lordundan sektör lorduna doğru, güçteki devasa evrim gerçekten de çılgınca. 10.000 ruh kontrol tekniğini uygulamak için hiç acelem yok. Bu kutsal tableti bir ay çalıştıktan sonra yine de sorun olmaz, bu ayı boşa harcayamam. Yavaş görünebilir ama gerçekte altın boynuzlu canavar ve Musha klanının adamlarıyla birlikte iç dünyanın kırılması yarım gün bile sürmedi. Liu Feng bir kez daha gözlerini koyu yeşil kristal tablete odakladı. Görkemli tablette uluyan devasa bir iblisin resmi vardı. İblisin 2 kavuslu boynuzu, tüylü kanatları ve ateşli gözleri vardı. İlk bakışta normal bir iblis uluması resmi gibi görünüyordu, ancak dikkatli incelendiğinde, insan kanatlarındaki tüylerden herhangi birinin, gözlerinin etrafındaki alevlerin, her saç telinin, boynuzlarındaki her damarın, yüzündeki oymaların olduğunu keşfederdi zira. İnanılmaz miktarda gizem vardı. Gümbürtü. Liu Feng'in bilincinin bir kısmı resme dalmıştı, diğer yarısı, altın boynuzlu canavar ve Musha Klan üyesinin bilinci, dünya enerji rezonasyonu yoluyla evren kaynağına girmişti. Gizemli evren kaynağında. İlkel evrenin tüm çekirdeğinin ne kadar süredir var olduğunu kimse bilmiyor. Sadece sektör lordu seviyesinde bilinçlerinin kaynağı ilk kez girebileceğini biliyorlar. Fazla iyi hissettiriyor. Liu Feng'in bilincinin yarısı, aslında uçsuz bucaksız kozmosta sadece bir kum tanesi olan sonsuz diyara çekildi. Bilinci, altınla, tahtayla, suyla, ateşle, toprakla, rüzgarla, gök gürültüsüyle, ışıkla, uzay ve zamanla, tüm farklı türdeki yasalarla daha önce hiç olmadığı kadar netlik hissetti, hepsini hissetti. Hukuk kaynağı da o gizemli kaynağın içinde tutuldu. Bilinci kaynağa ulaştığında, köken yasalarına kıyaslanamayacak kadar yakın bir durumda olacaktı. Bu nedenle, rezonans son derece açıktı. Daha önce anlamadığı diğer orman, su, ateş, toprak, rüzgar, gök gürültüsü, ışık ve zaman kanunları bile bu dönemde, etki alanı lordu dönemindeki altın kanununu anladığı kadar netti. Elbette. Eğer odun, su, ateş ve benzerleri konulardaki kavrayışı 100 netlik düzeyinde olsaydı, altın kanununun netliği 10.000 civarında, uzay kanununun netliği ise 200.000 olurdu. Bir sektör lordu nasıl hızlı gelişmez? Yasayı anlamak eskisinden 100 kat daha kolay. Evren ve etki alanı lordu seviyelerinde anlayamadığım birçok şeyi, sektör lordu seviyesine geldikten sonra, kanun tanıma seviyesine ulaşana kadar hava eğitebiliyorum. Liu Feng bağırdı. Sektör lordu seviyesi gerçek anlamda tek cennetsel seviyedir. Dünya enerjisi özel bir yaratılış enerjisiydi. Sektör lordları bunu kendi dünyalarını yaratmak için kullandılar ve kaynak, o sonsuz alan, dünya enerjisinin sonsuz bir alanıydı. Herhangi bir kum tanesinde sayısız evren kristali vardı. Ve dünya enerjisi özel olduğu için kişinin bilincinin ona girmesine izin verdi. İnsanın ölümsüzlüğe ulaştığı an, enerjileri bir kez daha değişime uğrayacaktı. Güçlü, ölümsüz bir enerjiye sahip olacaklardı. Ancak bilinçleri artık o kaynakla yeniden rezonansa giremeyecekti. Daha güçlü, doğal olarak daha iyi anlamına gelmiyordu, en iyisi, uygun olandı. Dünya enerjisiyle, her türlü yasayı kavrama şansına sahip olunabilir. Bir kişi ölümsüz hale geldiği anda, trilyonlarca yıl geçmesi gerekir ama yine de uzay yasalarını anlayamazlar. Birincisi, uzay yasalarının sonlara doğru aşırı düzeyde zorlaşmasıydı. İkincisi, bir ölümsüzün kavrayışı bir sektör lorduyla kıyaslanamaz. Sektör lordu düzeyinde, bazı mutlak dahiler yalnızca 10 binlerce yıl boyunca eğitim alır ve anlayışları imparator düzeyindeki bir ölümsüzünkiyle kıyaslanabilir. Ancak sürekli olarak başarıyı yakalayan normal bir ölümsüz için 100 milyon yıl bile onun imparator seviyesine ulaşması için yeterli olmayacaktır. Bu bir avantajdı. Bu, sektör lordu seviyesinin avantajıydı. Hırslı pek çok kişi bu sebepten dolayı ölümsüzlüğe ulaşmayı reddetti.
Sektör lordu düzeyinde daha fazla yasa kavramak istiyorlar, bu da onların daha güçlü bir temele sahip olmalarını sağlıyor ve sonunda ilerleme kaydettiklerinde hemen resmi düzeyde, hatta imparator düzeyinde ölümsüzler haline geliyorlar. Sektör lordu seviyesindeki resmi seviyedeki bir ölümsüzü yenmeyi başaran mutlak dahi kedi gibi. Eğer ölmeseydi ve ölümsüzlüğe ulaşmasaydı, bunu başardığı anda anında imparator seviyesine ulaşacaktı. İç dünya içinde. Moshale Uofeng bağdaş kurarak oturdu. Yaşam kristalindeki karmaşık uzay oymaları sürekli dalgalanıyor, Moshale Uofeng'in bilincinin, genliği onlarca kat artarken uzay yasası dalgalarıyla rezonansa girmesine neden oluyordu. Kan nehri enerjisi. Altın boynuzlu canavar enerjisini sağ pençeden tetikledi. Hızla gelişti ve aynı anda uluyan bir canavar tanrısı kafasının resmi ortaya çıktı, bu da onun altın köken yasası netliğinin de 10 kat artmasına neden oldu. Daha önce netliği 10.000'di ve uzay yasasının netliği 200.000'di. Şu anda altın kanun netliği 100.000'e yükseldi ve uzay kanun netliği 20 milyonun üzerine çıktı. Tahtanın, suyun ve diğerlerininkini çok aşıyor. Müthiş. Bir yandan, uluyan iblis kutsal tabletini kavramak, aynı zamanda uzay ve altın yasalarını karşılaştırmak için kullanmak, bu hız. Uofeng bu tableti bir gün boyunca incelemenin etki alanı lorduna benzer olduğunu hissedebiliyordu. 100 yıllık çalışmaya bedel. Elbette asıl önemli olan, sektör lordu seviyesine geçmenin verimliliğinin yüzlerce kat artmasıydı, bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.